Şimdi ne edeceğiz beyim? Dragos'u Ertuğrul'un elinden mi bırakacağız? Ertuğrul onu yaşatmayacaktır. Zaten konuşsa da, konuşmasa da ölecek. Tek ümidi biziz. Dragos'u kurtarmaya mecburuz Baturalp. Eğer ölmeden önce bizi ifşa ederse, Albaslı olduğumuz ortaya çıkarsa, işte o vakit bizi bu topraklardan silerler. Bu sonumuz olur. Sadece bizim sonumuz olsa iyi. Umuroğulları obasında taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmazlar. Ertuğrul'un gazabı bütün obayı kavurur. Söğüt'ten onu çıkarmamız imkansızdır beyim. Ertuğrul peşimizi bırakmaz. Bırakmaz. Lakin yaşarsa. Dragos'u kurtarırken Ertuğrul'un da işini bitireceğiz. Bu bizim son şansımız. Destur var mıdır ağabey? Gel bacım. Müsaadenle beyim. Çok şükür babamızın katili yakalanmış ağabey. Onun o ibretlik sonunu kendi ellerimle getirmek isterim. Hele sakin olasın benim Görklü bacım. Her bir şeyin vakti vardır. Obada neler olur ağabey? Daha evvel hiç görmediğim yaralı insanlar gelip gider. Adı üstünde Elbilge. Yaralıdır. Şifasını bulur gider. Üstüne düşmeyesin. Şifa çadırına girmek istedim. Baturalp müsaade etmedi. Buyruğum varmış. Ne vakittir benim buyruğum bana sorulur oldu. Buyruğunu değil, şifa çadırındaki adamı sorarım. Kimdir, necidir? Onu bilmek dileğim. Kıt aklınla beylik işlerine karışmayasın. Baturalp sana izah etmiş. Daha ne üstelersin? Bir değil, iki değil. Ne vakit sana soru sorsam geçiştirirsin. Beylik töresinde oba hatunlarından gizli iş çevirmek var mıdır?
Sen bana töremi kesersin. İzah ederim, hala ötesini berisini sorarsın. Bu obada töre benim ağzımdan çıkandır. Senin ettiğin kuru lakırdı değil. İmdi ayağımın altına almadan tez yıkıl. Hadi! Ablam bazı şeyleri yavaş yavaş anlamaya başlamıştır ağabey. O bir işin peşine düştü mü bırakmaz bilirsin. Üstelik adalet, iki obanın birliği diye tutturdu mu inat edeceğini de bilirsin. Kuşkularını Ertuğrul Bey'e taşırsa o da bu işin peşine düşecektir. İlbilgeyi gözünün önünden ayırmayasın Sırma. Oyun edelim derken ayağımıza dolanmasın. Sana buyruğa itaatsizlik affedilmez dedim. Aklını başına devşirmen gerekirken hata üstüne hata ekledin Bamsı. Sen bana inat mı gidersin? Sana inat. Benim ne haddime dur beyim. Hata vardır. Doğru dersin. Lakin bunu da oğlum için yapmışımdır. Yahu sen oğlunu düşünürdün de biz senin oğlunu onların eline mi bırakacaktık? Sana neyin ne olduğunu izah etmedim mi ben Bamsı? Kendi oğlumdan misal vermedim mi? Bu işin içinde oyun var dedim, demedim mi? Peşinden Turgut'u gönderdim, onları da atlatıp yine kendi bildiğini ettin. Sen haddini iyice aştın Bamsı. Bilemedim. Bilemedim beyim. Senin lafını dinlemedim. Albastı'yı öldü zannettiydim. Alınacak soysuzunu o yüzden aldım beyim. Dinleyeydin, bilirdin. Öfken hadsizliğini örtmez. Sen nasıl benim elimdeki adamı alıp da Dragos'a götürürsün? Yahu sen onun için nasıl pazarlık edersin? Beyim. Sen ne desen haklısın beyim. Ne desen haklısın. Lakin beyim. Oğlum benim. Senin bana vereceğin her türlü cezaya ben razıyım beyim. Lakin sen de babasın. Beni sen anlamayacaksın da kim anlayacak beyim? Ben seni anladım. Ben seni anladım da sen kulaklarını bana kapattın. Bu yüzden Albastı'yı elimizden kaçırdık. Canı batsın Albastı'nın. Sen kaç şehidimiz var bilir misin? Gayrı ben bu utançla yaşayamam beyim. Hiçbirinizin yüzüne bakamam beyim. Bu obada da kalamam. Ben çadırımı toplayıp gideceğim buralardan. Yine mi başına buyrukluk edeceksin Bamsı? Yine mi bildiğini okuyacaksın?
Eğer benim buyruğum dışında bir şey yaparsan... gözünün yaşına bakmam Bamsı bilesin. Şimdi git çadırına. Evvela kendi pişmanlığın içinde kavrul. Kendi vicdanın sana vereceği dersi versin. Ondan sonra ben sana hükmümü söyleyeceğim. Eyvallah beyim. Eyvallah. Şüphelendiğin bir şey oldu mu? İyi düşünesin hele. Biri vardı. Yüzünde belli yara izi. Kaşının üstünde kılıç yarığı gibiydi. Beni yaralamaktan imtina eder gibiydi. Ben vurulunca da kaçtı. Görsen tanır mısın İblik Hatun? Tanırım. Biz de onu arayacağız. Sen de aklına bir şey gelirse bize haber edesin. Ederim. Daldın yine hanımım. İçini bunaltan bir şey mi vardır? Şifa çadırındaki adamı düşünürüm. Yaralı demişlerdi, tüccarmış galiba. Tüccar falan değildir. Selcan Hatun'la girdiğimiz vuruşmadaki adamlardan biri oydu. Aybars'ı kaçıranlar. Alparslan'ın adamlarından. Benimle vuruşmaktan da kaçınırlardı. Madem kaçındılar, neden seni vurdular hanımım? Çok uzaktan, sırtımdan vurdular. Benim olduğumu anlayınca da kaçtılar. O adamın ağabeyimle bir alakası vardır. Çok vakittir ağabeyimi gözlerim. Geceleri çıkar. Yaralı gelir. Alpler de öyle. Şimdi de bu adam çıktı geldi. Bu işin içinde bir iş vardır. Ertuğrul Bey'e de bu adamdan bahsettim. O da kuşkulandı. Bir daha görürsen haber et dedi. Et madem hanımım. Velev ki ettim. Ne olur bilir misin? İki oba arasında kan dökülür Mengü. Ne edeceksin? O itin peşine düşüp vakti gelince gırtlağına çökeceğim. Destur var mıdır? Gel bacım gel. Gel buyur otur. Ağabeyim canını sıkmasın abla. Tavrını gördüm bacım. Altı üstü yaralı adamı sordum. Payladı beni. Sen de neden böyle şeyleri kurcalarsın ki? Adam yaralı, obaya getirilmiş. Ağabeyim zaten burnundan solur. Sen de ısrar edince sana patladı. Hem sen neden bu kadar üzerine düşersin?
Burası yol geçen hanımdır. Adam umur bile değil. Bizim şifa çadırımızda ne işi var merak ettim. Hem bu kadar sinirleneceğini bilsem sorar mıyım hiç? Ağabeyim bilmez misin? Kıvılcımdan ateş alır, aleve dönüştürür. Sen dert etmeyesin. Sabah siniri kalmaz. Bamsım. Gündüzün şerri gecenin hayrından evladır derler. Haydi yatıp istirahat edelim. Sabah serin kafayla tekrar konuşuruz. Gözüme uyku girmez Hafsam. Gözlerimi kapattığımda Ertuğrul Bey'imi görürüm. Onun laflarını, bakışlarını asla unutmam. Geldiğinden beridir kendini yedin bitirdin Bamsım. Elbet Ertuğrul Bey'imiz seni anlayacaktır. Müsterih olasın. Nasıl bırakıp giderdin ki evladını öyle? Yok Hafsam yok. Ben Ertuğrul Bey'imi dinlemedim. Halbuki o da Aybars'ım o. Benim kadar düşünürmüş. Bilemedim. Bamsım. Nereye kadar içini böyle kemireceksin Bamsım? Ettiğin hataysa hata zaten insana mahsustur. Hükmü dinler cezamızı çekeriz. Hem ben inanırım ki Ertuğrul Bey'imiz sana ceza vermeyecektir. O ceza vermesen olur Hafsam. Ben kendimi nasıl affedeceğim? Onların yüzüne nasıl bakacağım? Yonta yonta tüketeceksin oku Osman. Yine başın dalgın olsa gerek. Hamsi Alp'in ahvalini düşünürüm. Bir hata daha etmiş. Nereye varacak bu işin sonu bilmem. Babamla can kardeşiydiler. Ama şimdiki hal... Buna hayıflanırım. Babam bu meselenin daha evvelde törelik bir mesele olduğunu söyledi. Buyruğa itaatsizlik var işin ucunda. Bize bağır basıp susmak düşer. Bakın ne der burada. Adalet barındıran töre göğün direğidir. Töre bozulursa gök yerinde duramaz. Töre bir su gibidir. Bütün ateşleri söndürür. Töreyle cihana öyle bir kut kuşağı bağlanır ki. Kurtla kuzu aynı yerden su içer. Baba, Ey maşallah benim yiğitlerime. Oturun hele oturun. Ataların öğütleridir bunlar. Sen bunları boş yere okumazsın. De hele bakalım. Nereden hasıl oldu bunları okumak? Hamsi Alp'in meselesi aklımı kurcalar. Sen töre icabı olduğunu söyledin. Buyruğa itaatsizlik olduğunu söyledin. Anlarım lakin... Aybars da kurtulmuştur neticede. Bu işin sonu nereye varacak?
Oğul, biz ki kutlu bir davanın yolunda yürümekteyiz. Bu yolda buyruğa itaatsizlik etmek davaya zeval verir. Şimdi size bir misal vereyim de daha iyi anlayasınız. Çok eski asırlarda, ata yurtlarda ulu bir kağan varmış. Kağanın da yüce bir gayesi varmış. Bu gaye, kutlu töreyi cihanın dört bir yanına hakim kılmakmış. Lakin buyruğundaki alpler günlerini zevk ve sefa içinde geçirir, at binip avlanırlarmış. Kaan yüce gayesine ulaşmak için evvela bunları çelik gibi bir iradeyle itaat altına alması gerektiğine karar vermiş. Bir gün bütün alplerini toplamış. Hepsinin karşısına atlarını dizdirmiş. Kendisi de atını karşısına koymuş. Bundan gayrı okumu nereye çevirirsem oraya diye buyruk vermiş. Ve Kaan kendi atını oklamış. Alpler de şaşırmış. O çok kıymet verdikleri atlarını nasıl oklayacaklarını bilememişler. Bu onlara çok zor gelmiş. Zira en büyük zenginlikleri atlarıymış. Bir kısmı buyruktur deyip oklamış. Lakin bir kısmı da atına kıyamayıp oklayamamış. Kaan atını oklayamayanların hepsini idam ettirmiş. Kaan birkaç defa daha aynısını yapmış. Nihayetinde alpler Kaan'ın buyruklarına koşulsuz itaat eder olmuşlar. Kaan okunu nereye çevirirse onlar da tereddüt etmeden çevirmişler. Ordu çelik gibi irade ve katıksız itaatle donanmış. Ulu Kağan da bu orduyla nice diyarlar fethetmiş. Tuğlarını diktiği yere kutlu töreyi hakim kılmış. Kaan'ın alplarına atlarını oklatmasının nedeni sadece buyruğa itaat etmelerini öğrenmeleri için midir baba? Yalnız onun için değildir elbet oğul. Alplerin cihandaki en büyük zenginlikleri atlarıymış. Kaan onların iradelerini sınamış aslında. Onların atlarını oklatmış ki cihan zenginliklerinden feragat etsinler. Nefslerini yensinler, kendilerini yalnızca yüce gayeye adasınlar. Hasbi yiğidin en büyük varlığı davasıdır oğullar. Bu yüce dava uğrunda cihanın göz kamaştıran bütün varlıklarından, zenginliklerinden, makamlarından ve dahi en yakınlarından vazgeçebilenler bu kutlu yolda yürüyebilir. Bu sebeple buyruğa itaat, davaya itaattir. Şimdi anladınız mı bir buyruğun hakikatte ne demek olduğunu? Yüce İsa. Bana yardım et. Kutsal davamıza hayatını adayan bu savaşçıya yardım el uzat. Branas.
Son nefesime kadar beni kurtarmanızı bekleyeceğim. Ölüme giden son adım benim yeniden doğuşumun başlangıcı olsun. Destur var mıdır ağabey? Gel Sırma. O iblise kesilen cezayı ben de görmek isterim ağabey. Şimdi vakti değildir bacım. Dragos keferesinin ne edeceği belli olmaz. Etmediği oyun kalmadı. O şeytanın yüzüne tükürmek isterim. Bana bunu çok görmeyesin. İçindeki yangını anlarım Sırma. O iblisin kellesini mızrağımın ucuna takıp kutlu obamıza getireceğim. İşte o vakit dilediğin kadar tükürürsün. Şimdi benim ivedi gitmem gerek. Bamsı Alpbaşı. Hocam, Hayırdır? Pek bir mahzun gördüm seni. ben mahzunum, elimde kim olsun? Öyle bir darlığın içine düştüm ki kıvranıp dururum. Boşa koyarım dolmaz. Doluya koyarım almaz. Sanki böğrüme bir kuzgun oturmuş gibindir. Böyle beni kemirir durur hocam. Gel hele bakalım. Hayırdır inşallah. Buyur. Anlat bakalım. Seni bu hale getiren sebep nedir? Hocam, Ertuğrul Bey'imin buyruğunu dinlemedim. Kendi başıma buyruk işe kalkıştım. Nihayetinde ettiğim hata üzerime yığıldı. Obada kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Sırt sırta cenk ettiğimiz Ertuğrul Bey'imin yüzüme bakası yoktur. Sen bir hata etmişsin ve hatanı kabul edip nedamet getirirsin. Bu tövbe demektir. Tövbe, kökleri kalplerde olan bir ağaca benzer. Dalları dudaklardadır. Nedamet ateşiyle ısınan gözyaşları, gönlü ıslatıp gözlerden dökülünce, o vakit tevbe ağacının dalları çiçek açar, meyve verir. Nedamet olmazsa, o vakit kelimeler, cümleler kurumuş dallara döner. Hocam, bu öyle bir hata ki benim gönül gözüm bulanmıştır.
olmaz oldu. Ben kendimi affedemem. Ertuğrul Bey'im de affetmez, öyle görürüm. Hocam, ben çok hasım gördüm. Çok cenk gördüm. Lakin vicdan cenki gibisini, pişmanlık gibisini görmedim hocam. Bamsı Alp, karamsarlık Müslümana yaraşmaz. Çünkü Allahü Teala tevvaptır, tevbeleri kabul edendir. Allahü Teala bir kulunu affederse, o vakit onun sevgisini insanların kalplerine yerleştirir. Çünkü kalpler Allahü Teala'nın kudret elindedir. Madem ki yüreğin nedamet ateşiyle yanmış, gözlerin kızarmış, demek ki Allahü Teala sana tevbeyi nasip etmiş. Sana tevbeyi nasip eden Allahü Teala, sana dargın olanların kalplerine de muhabbetini ihsan eder. Senin bu halin bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ashabı arasındaki bir hadiseyi hatırlattı. Nedir o hocam? Nedir o? Tebük Seferi. Bir diğer adıyla Zorluk Seferi. Yol uzun, yolculuk meşakkatliydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını sefere çağırdı. Müminler de icabet etti. Sefere iştirak etmeyen münafıklar vardı. Onlar her vakit seferden kaçmak için böyle yapardı. Bir bahane uydurup izin isterlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları tanıdığı için onlara bir şey demez, mazeretlerini kabul ederdi. Bu sefere müminlerden 3 kişi de iştirak etmemişti. Seferin sonunda herhangi bir cenk olmadı. Peygamber ordusu gittiği gibi geri döndü. Sefere iştirak etmeyen münafıklardan bazıları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mazeretlerini beyan ettiler. Bu 3 mümin Peygamber Efendimiz'e sefere iştirak etmemelerinin herhangi bir sebebi olmadığını söyleyip af istediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 3 müminin affını Allah'a havale etti. Efendimiz onlarla konuşmadı. Onlara selam bile vermedi. Konuştuğunda nefes bile almadan dinlediğin peygamberin, gözlerine baktığında canına can katıldığı peygamberin, o nur yüzünü seyretmeye doyamadığın peygamberin seninle konuşmuyor, sana bakmıyor, sana yüzünü çevirmiyor. Tahayyül edebilir misin? Buna can nasıl dayanır? Kaç gün sürdü biliyor musun? Tam 50 gün 50 gece. Ne Peygamber Efendimiz ne müminler onlarla konuşmadı. Hatta Efendimiz hanımlarından da ayrı beklemelerini istedi. Sadece biri çok yaşlıydı, ona yardım etsin diye eşine izin verdi. Gözyaşları, nedametleri, feryatları Medine-i Münevvere'yi inletiyordu. Ta ki Allahü Teala Tevbe suresinin şu ayetini vahyedene kadar. Allah geriye bırakılan, sefere iştirak etmeyen o 3 kişinin tevbesini kabul etti. Sonunda tüm genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeye başlamış, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'a karşı ondan başka sığınılacak hiç kimsenin olmadığını anlamışlardı. Allah da onları eski haline döndürmek için onlara tevbe nasip etti. Şüphesiz ki Allah
tevbe kapılarını alabildiğini açık tutmakta ve rahmetiyle her şeyi kuşatmaktadır. Ertuğrul Bey, seni vicdanınla baş başa bırakmakla sana ceza değil, silkelenmen için bir çıkış yolu göstermiştir. Ne mutlu sana ki sen de nedametini gözyaşlarınla ıslatarak bir çıkış yolu ararsın. Yese kapılmayasın. Sana yaraşan burada nedamet gösterdiğin gibi beynin karşısına da çıkıp nedamet göstermendir. İnancım odur ki senin bu ahvalinden emin olan beyin seni bağrına basacaktır. İnşallah hocam. İnşallah. Allah senden razı olsun hocam. Allah hepimizden razı olsun. Destur var mıdır beyim? Gel hele Selcan Hatun. Söğüde mi gidersin beyim? Hayrola Selcan Hatun, neden sorarsın? O soysuzun sonunu ben de görmek isterim. Müsaaden olursa ben de geleyim. Dragos gibilerinin ölümü diğerlerine benzemez Selcan Hatun. Kellesi pusatımızın ucuna düşene dek teyakkuzda olacağız. Cezasını kesip adaleti tesis edeceğiz. Alplerden gayrısının gelmesini istemem. Sen en doğrusunu bilirsin beyim.
işaretini beklemeden kimse harekete geçmeyecek. Merak etmesin beyim. Ne edeceğimizi iyice belledik. İyi, iyi. Alplerin meydanda beklerler. Adaletin tecellisi için sabırsızlanırlar Turgut Bey. Merak etmeyesin Bey Polat Bey. Adaleti ihya etmek boynumuzun borcudur. Allah Uç Bey'imizi başımızdan eksik eylemesin. Amin. Ertuğrul Bey geldi mi? Gelmek üzeredir. Ertuğrul Bey o itten öğrenmek istediklerini öğrendi mi Turgut Bey? Ağzından tek bir kelime dahi çıkmadı.